kestane balı. Yani çiçek balı, eğer kestane balı yoksa Tabii tabii çiçek balı da olabilir. uygulayabilirsiniz. Ama Yine çam tercih olabilir. çam balı ve kestane balı, Yine değil mi? öksürükte çam bana göre çiçeğe göre bir adım daha Daha öndedir. önde. Ama ilk başta kestane Evet. balı. Peki oranı nedir bu kestane balının? Çünkü hep şey duyarım ben. Kestane balının fazlası biraz tansiyonla ilgili de sorunlar yaratabilir. Doğru mudur? Aslında deli balla kestane balı çok birbirine Karıştırılıyor, karıştırılıyor. değil mi? Hatta deli balın zaten şu an aktarlar tarafından satılması zaten yasak. Yasak. Çünkü dozunu ayarlamada herhangi bir problem çıkmaması için kestane balı yine günde 1-2 tatlı kaşığı 1-2 tatlı alabilirsiniz. kaşığı. Balın da fazlası zararlı. Zararlı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi öksürük ve bronşit için çay 1 yemek tarif kaşığı veriyoruz. andız pekmezi. Tarifi de ekrandan geçiyoruz sevgili seyirciler. Lütfen not alın, lütfen. Hemen Astımı, kestane balının bronşiti olanlar andız pekmezinden Andız. mutlaka faydalansınlar. andız keçi boynuzu mudur? Değil Hayır. mi? Onunla karıştırılıyor Keçi çünkü. boynuzu harnut, Harnut, aynı he. şey. Andız farklı bir. Çamın mı? Evet, aynen öyle. Ufak Bir ufak çamın onun tohumu olur ya hani Aynen ufak öyle. ufak. İğne yapraklı bir andızça. Onun pekmezi bu. Andız pekmeziyle kestane balını karıştırdık. 2 tatlı kaşığı vardı içinde. Üzerine de 2 yemek kaşığı mı 2 tatlı bir kaşığı? yemek kaşığı da andız Bir pekmezi. yemek kaşığı da andız pekmezi ilave Sırada ettik. toz zencefil var. Toz zencefil. Bahsetmiştik soğuk algınlığı deyince. Şöyle 1,5 çay kaşığı. Toz zencefilimiz var. Eğer çocuklara hazırlıyorsak ölçü 1 çay kaşığı olsun. Zerdeçalım var sırada. Tabii. Şöyle yine bir çay kaşığı ile bir tatlı kaşığı arası zerdeçal Zerdeçalımız ilave var. ettim. Keçi boynuzunun tozu. Tozu. Olmazsa olmazım yine. Aynı zamanda çocukların kemik gelişimi için Öyle mi? keçi boynuzu çok önemli. Yine menopoz döneminde kemik erimelerine Kalsiyum, karşı tabii. çok önemli. Yine aynı eşit Zaten oranlarda. anneciğim bitkiler insana biraz da tabiri caizse ipucu veriyor değil mi? Evet. Mesela keçi boynuzu serttir. Aynen öyle. Değil mi? Hani nasıl o cevizi beyine Beyni benzetirler. benzetiyor, İşte fasulye böbreğe portakalda benzer. selülit. O yüzden deriz ki portakal yiyor, selülite doğru. çok iyi gelir. Aslında şifreler var. Görmek lazım. Evet, görebilene. Şimdi Şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar karanfil tozumu ilave ediyorum. karıştırayım mı ben bunu? Tabii. Ha, evet. Yine olmazsa olmaz. Öksürük şikayeti varsa meyan kökünü mutlaka kullanacağız. O harika bir Bir karışım tatlı oldu. kaşığı meyan köküm. Bir çay kaşığının yarısı kadar karanfil tozum. Evet. Ve propolis. Propolis. Dünyanın en değerli antibiyotiği. En geniş spektrumlu antibiyotik diyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar bir arı ürünü. Peki propolisi sıvı mı, toz mu? Bir de sıvıları var. Eğer macun formunda kullanacaksak bunun toz olması gerekiyor. Ama günlük hayatımızda suya veya çaya damlatarak kullanacaksak ki en etkili yöntem sıvı ekstratlardır. Benim de en çok önerdiğim sıvı kullanılmasında fayda var. Evet, iyice karıştırıyoruz. Evet. Şöyle macunumuz. katıca da bir macun formuna gelmiş Nasıl? olması gerekiyor. Harika. Harika, Bunu değil bir mi? cam kavanozda. Ne kadar süre muhafaza edelim? Balınız gerçek balsa balın içine koyulan hiçbir şey bozulmaz. Bozulmaz. Siz de Tarifimiz- bir zencefil aldınız, zerdeçal aldınız. Ne zaman aldığınızı unutma riskine karşı eğer Alınacak. balın içerisine Tamam, koyarsanız süper. hiçbir şey olmaz. Süpersin. Ben tadına bakayım mı, merak Tabii ettim ki. hemen seyircilerimize. Hemen. Bak normalde yemeklerin hayatta bakmıyorum ama böyle şeylerin. Şifalar olsun. Hadi çok güzel, ben bunu ne kadar Lezzeti de yemeliyiz? güzel. Günde 3 tatlı kaşığı yetişkinler için. Çocuklarda ise birer çay kaşığı. Hatta diyorum ki çok ağır öksürük varsa macunu ağzımıza alıyoruz. Yanında ılık limonlu bir su olur. Bir bitki çayı olur. Yavaş yavaş eriterek Bayıldım, tüketirsek bayıldım, çok daha bayıldım. hızlı sonuç alırız.